Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve gizemli bir konuyla birlikte sizlerleyiz. Hazırsanız ormanların derinliklerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu yolculuk gerçekten karanlık ve biraz da ürkütücü bir yere doğru olacak aslında. Kesinlikle. Yani yola çıkmadan önce şu an bizi dinleyen herkesten kısa bir süreliğine gözlerini kapatıp şunu hayal etmelerini istiyorum. Hani o Amazon ormanlarının o loş, karanlık tavanındasınız. Neredeyse hiç ışık yok. Evet. Ve hemen üstünüzdeki o sık dalların arasında yetişkin bir bozayı büyüklüğünde pençelere sahip devasa bir hayalet duruyor. Tam 9 kilo ve tam 23 saat boyunca tek bir kasını bile kıpırdatmadan sizi izliyor. Tüyler ürpertici gerçekten. Değil mi? İşte bugün önümüzde duran tam 9 farklı bilimsel makale, araştırma verisi ve rapor var. Amacımız bu bilgi denizine dalmak ve bu hayaletin yani Harpya kartalının dünyasını deşifre etmek. Yani o bozayıları kıskandıran pençelerini, kusursuz avlanma stratejilerini konuşacağız. Aynen öyle. Ve tabii bugün karşı karşıya olduğu o varoluşsal tehditleri de tam anlamıyla anlayacağız. Ya hemen en başında şunu netleştirelim bence. Bu sadece böyle büyük, korkutucu bir kuşun anatomisi üzerine konuştuğumuz sıradan bir inceleme değil. Kesinlikle daha fazlası. Yani bu konu şu an bizi dinleyen herkesin doğrudan umurunda olmalı çünkü ekolojide vardır, şemsiye tür dediğimiz çok kritik bir kavram vardır. Şemsiye türü, evet, makalelerde çok geçiyordu bu kavram. Evet ve Harpya kartalı bu kavramın yeryüzündeki en kusursuz örneklerinden biri aslında. O şemsiyenin sapını tutan ana güç diyebiliriz. Yani ormanın bütün yükünü taşıyor gibi bir şey mi? Aynen öyle. Eğer bu devasa yırtıcıyı o ormandan çekip alırsanız, aşağısındaki o tüm karmaşık besin ağı, bitkilerden böceklere, oradan nehirlere kadar tüm sistem bir anda çökmeye başlar. İnanılmaz. Yani onu anlamak demek, aslında gezegenin o en hayati ekosistemi olan Amazon'un o görünmez çarklarının nasıl çalıştığını anlamak demek. O halde bu muazzam makinenin en tepesindeki dişlinin neye benzediğiyle başlayalım o zaman. Gami, en heyecan verici kısım orası zaten. Ya kaynaklardaki o fiziksel tasvirlere ve fotoğraflara bakıyorum da dürüst olmak gerekirse gerçek bir hayvandan ziyade hani bir video oyununun son bölümünde karşınıza çıkan o fantastik canavarlara benziyor. Kesinlikle. Ebatları hiç mantıklı değil çünkü. Değil mi? Boyu 1 metreyi aşıyor, kanat açıklığıysa rahatlıkla 2 metreye bulabiliyor. Üstelik doğadaki birçok yırtıcı kuşta gördüğümüz o ilginç kural burada da geçerli. Yani dişiler erkeklerden çok daha büyük. Çok daha iri yarılar. Bir erkek 4 ila 6 kilo civarında kalırken dişi kartal 9 kilograma kadar çıkabilen o devasa gövdeye sahip. Ama hani makalelerde beni asıl dehşete düşüren şey bu cüsse değil, o gövdelerinin altındaki silahlar oldu. Ah evet, o meşhur pençeler. Ya arka pençelerinin uzunluğu tam 13 santimetre. Yani şu an dinleyenler kendi ellerine bir baksınlar bence. 13 santimetre demek neredeyse elinizdeki o ortalama bir akıllı telefonun uzunluğu kadar bir şey. Gerçekten akıl almaz bir boyut. Yani zihnimizde daha iyi canlandırmak için o makalelerdeki harika kıyaslamayı kullanabiliriz bence. Bozayı kıyaslamasını mı diyorsun? Aynen onu. Yani tamamen yetişkin, devasa bir Kuzey Amerika bozayısının pençeleriyle milimetresine aynı boyuttan bahsediyoruz burada. Yok artık, cidden inanılmaz bir şey bu. Dünya üzerinde yaşayan hiçbir kartal türünde eşi benzeri yok bunun. Evrimin gerçekten uç noktalarından biri. Tabii, sadece uzunluk da değil mesele. Yani o pençelerin ürettiği güç resmen fizik kurallarını zorluyor. Basınç verileri çok çarpıcı da o araştırmada. Ya evet, araştırma verilerine göre kavrama gücü inç kareye 138 psi gibi bir basınçla başlıyor ve avını ezerken bu rakam inç kare başına 225 kilogramlık bir basınca kadar ulaşıyor. Çok korkunç bir güç. Yani bunu biraz somutlaştıralım izninizle. Düşünün ki o ağır, devasa bir motosikletin tüm ağırlığını tek bir madeni paranın üzerine odaklıyorsunuz ve oradan da direkt kemiklerinizin üzerine. Kemikleri anında un ufak edebilecek bir basınç bu.
Tam olarak öyle ama itiraf etmeliyim. Açıkçası beni asıl şaşırtan o ham güçten ziyade o gücün arkasındaki ürkütücü mekanizma oldu. Hani şu tendon mandalı denen sistem. Evet, o çok ilginç bir detay. Aslında bu sistem ormandaki tüm kuşlarda bambaşka ve masum bir amaçla bulunuyor. Ya makalede tam bunu açıklıyor zaten. Normalde o minik zararsız bir serçenin gece uyurken daldan düşmemesini sağlayan mekanizma bu. Aynen, sadece tutunmak için. Ama gel gör ki Harpiya kartalında adeta ölümcül bir kilit mekanizmasına dönüşmüş. Hani mekanizmayı okuduğumda aklıma doğrudan sanayide kullandığımız o cırt kelepçeler falan geldi. Ya da kilitli penseler. Çok doğru bir benzetme, tam anlamıyla öyle çalışıyor. Yani o pençe avın etine bir kez battığında ve o kilit kapandığında hani kartalın tutunmak için ekstra bir kas gücü harcamasına gerek kalmıyor. Av ne kadar çırpınırsa çırpınsın o kilit daha da sıkılaşıyor. İşte evrimin o soğukkanlı mühendisliği tam burada devreye giriyor bence. Büyüleyici olan şey şu aslında, doğa bu korkunç fiziksel gücü sadece böyle vahşet veya gösteriş olsun diye inşa etmemiş. Nasıl yani? Bir amacı mı var ekstra? Tabii ki bu mekanizmanın tek bir amacı var aslında, enerji tasarrufu. Yani nedenini şöyle düşünelim, 9 kiloluk bir dişi kartal var ve kanopinin en tepesinde 13 kiloluk yetişkin bir maymunu yakalamaya çalışıyor. Kendi ağırlığından bile daha ağır bir avdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Daha ağır, inanılmaz kaslı ve üstelik hayatta kalmak için delicesine çırpınan bir av bu. Eğer o ilk vuruşta avını anında etkisiz hale getirip o cırt kelepçe dediğin mekanizmayı kilitleyemezse havada o devasa ağırlıkla boğuşmak zorunda kalır. Ki bu da onun için büyük bir risk herhalde. İnanılmaz bir enerji kaybı ve daha da kötüsü ölümcül bir yaralanma riski demek bu. Sonuçta avını havada yakalayıp yuvaya da taşımak zorunda bu hayvan. Anladım. Yani o kilidi kapatıp işi baştan bitirmesi lazım. Aynen öyle. Tek şansı var, ilk vuruşta işi bitirmek. Kilitlenen o tendonlar sayesinde kartal avını sıkıca tutmak için sürekli bacak kaslarını kasmak zorunda kalmıyor. Ha, bütün o enerjisini gökyüzüne yükselmeye saklıyor o zaman. Tam olarak bunu yapıyor. O ağır yükle birlikte uçmak için tüm enerjisini uçuşa veriyor. Ya madem gökyüzünden ve uçmaktan bahsettik, istersen buradan o muazzam avlanma stratejisine geçelim. Çok iyi olur, o da ayrı bir çılgınlık çünkü. İnsan ister istemez şey düşünüyor, yani kanat açıklığı 2 metreyi bulan, o bozayı pençesine sahip bu devin böyle sürekli açık gökyüzünde süzülerek av aradığını hayal ediyor. Klasik belgesel sahnelerindeki gibi değil mi? Aynı öyle. Hani dağların üzerinde geniş daireler çizen, rüzgarı arkasına alan o asil kartal silüeti falan gelir ya hepimizin aklına. Ama sürpriz olan da bu zaten. O harpiye kartallarını o açık gökyüzünde süzülürken görmek neredeyse imkansızdır. Gerçekten mi? Evet, evrim onları açık gökyüzünün kralları yapmak yerine ormanın o karanlık iç mekanlarının hayaletleri yapmış aslında. Yani o devasa cüsselerine rağmen enerjilerini saatlerce süzülerek harcamıyorlar asla. Peki ne yapıyorlar onun yerine? Ormanın o en yoğun yerinde, kanopinin hemen altında günlerce pusuya yatıyorlar. Hatta kaynaklarımızda çok net bir veri vardı. Bazı bireylerin tek bir dalın üzerinde tamamen hareketsiz bir şekilde tam 23 saat boyunca av beklediği kaydedilmiş. Dur bir saniye. İşte burada benim kafamdaki bütün fizik kuralları alt üst oluyor şu an. Yani 9 kiloluk 2 metre kanat açıklığına sahip devasa bir canlıdan bahsediyoruz sonuçta. Çok iri bir kuş. Ve araştırmalar bu devin o sık ağaç dallarının, devasa sarmaşıkların falan arasında saatte 80 kilometre hıza ulaşarak manevra yaptığını söylüyor. Adeta bir slalom kayakçısı gibi. Evet, 80 kilometre hız o yoğunlukta inanılmaz bir sürat. Ya bu nasıl mümkün olabilir ki? Yani 2 metrelik bir kanatla o hızla sık dalların arasına dalarsanız hani saniyeler içinde bir ağaç gövdesine çarpıp parçalanmanız gerekmez mi? Eğer sıradan bir kartal olsaydı tabii ki kesinlikle parçalanırdı. Ama araştırmacıların incelediği kemik yapısı ve o aerodinamik özellikleri bize çok mükemmel bir evrimsel takas gerçeğini gösteriyor burada. Evrimsel takas derken biraz açar mısın onu? Tabii, şöyle ki harpiye kartalının kanat açıklığı vücut ağırlığını oranlandığında diğer büyük açık alan kartallarına kıyasla belirgin şekilde daha kısadır aslında. Ha,
Yani bilerek kanatlarını kısa tutmuş evrim sürecinde. Aynen öyle. Yani o açık alanlarda süzülme yeteneğinden bilinçli olarak feragat etmiş, buna karşılık orman içi çevikliği ve o patlayıcı hızı seçmiş. Kanatları nispeten kısa ama epey geniştir. Anladım. Ve bir de çok uzun bir kuyruğa sahiptir. O kuyruk, o sık dallar arasında yüksek hızlarda manevra yaparken kusursuz bir dümen görevi görür. Havada aniden fren yapabilir, böyle 90 derecelik keskin dönüşler alabilir. O kadar büyük bir bedenin bunu yapması şaka gibi. Dahası da var. Birçok kuş için fiziksel olarak imkansız olan bir şeyi yapıp avını yakalamak için doğrudan dikine yani dosdoğru yukarı uçabilir. İnanılmaz ya. Üstelik sadece uçuşları da değil mesele. O yoğun bitki örtüsünün içinde avlarını bulma yöntemleri de epey tuhaf. Orası da ayrı bir mühendislik harikası. Ya makalelerde okuduğuma göre potansiyel bir avı daha iyi görebilmek için hani o yaprakların altındaki açıyı yakalayabilmek için kafalarını tamamen baş aşağı bile çevirebiliyorlarmış. Doğru mu bu? Kesinlikle doğru. Çünkü avlanma tarzı kurtlar veya çitalar gibi böyle uzun yorucu kovalamacalara dayanmaz. Tek, mutlak ve patlayıcı bir vuruşa dayanır her zaman. Tembel hayvanlar falan vardı menülerinde sanırım. Evet, tembel hayvanlar, kapuçin maymunları, iguanalar, hatta oklu kirpiler ana hedefleridir. Ama Amazon gibi loş, görmenin ve seçmenin inanılmaz zor olduğu karmaşık bir ortamda avınızı sadece gözlerinizde bulamazsınız. Tabii o karanlıkta görmek epey zordur. Bu yüzden harpiye kartalları tıpkı baykuşlar gibi yüz disklerine sahiptir. Evet bak bu detay çok ilgimi çekti benim. O yüz diskleri tam olarak nasıl çalışıyor? Yani bir kartalın sadece tüylerinin şekli onun duyma duyusunu nasıl artırabilir ki? Şöyle düşün, başlarındaki o taç gibi duran tüyleri istedikleri zaman kaldırıp yüzlerinin etrafında adeta bir çanak anten şekli oluşturuyorlar. Çanak anten gibi ilginç. Bu sadece böyle tehditkar bir görünüm için değil. O tüylerin açısı ormanın loş ışığında yüzlerce metre ötedeki bir maymunun kopardığı tek bir yaprağın hışırtısını bile toplar. Yok artık o kadar hassas mı? Veya bir tembel hayvanın o dalı bükerken çıkardığı o incecik sesi toplayıp doğrudan kartalın kulak deliklerine odaklar, av henüz kartalın onu gördüğünün veya duyduğunun farkına bile varmadan o bahsettiğimiz ölümcül cırt kelepçe çoktan kilitlenmiş olur. Tam anlamıyla kusursuz bir av makinesi yani. Peki diyelim ki avı yakaladık, cırt kelepçeyi de kilitledik. Bu 13 kiloluk maymunu taşıyan devasa kuş dinlenmek için ne bileyim üremek ve o minik yavrularını büyütmek için nereye gidiyor? Tabii ki çok özel bir yere ihtiyacı var. Yani sonuçta böyle bir dev rastgele bir ağaç dalına konup da oraya derme çatma bir yuva yapamaz herhalde. Bu da bizi doğrudan makalelerdeki o yuva seçimi ve o çok konuşulacak olan üreme stratejilerine götürüyor bence. Kesinlikle sıradan bir dala yapamaz. Harpiye kartalları yuva yapmak için ormanın o mimari devlerine, gerçek titanlara ihtiyaç duyarlar. Hani şu kanopiyi delip geçen dev ağaçlara mı? Aynen, onlara emergent ağaçlar deniyor. Ormanın o genel yeşil tavanını delip geçen, gökyüzüne fırlayan devasa ağaçları seçerler. Boyu 60 metreye, yani yaklaşık 20 katlı bir binanın yüksekliğine ulaşan kapok ağaçları onların gerçek kalesidir. 20 katlı bina yüksekliği mi? Neden o kadar yükseği tercih ediyorlar peki? Çünkü bu yükseklik onlara sadece avlanmak için o eşsiz panoramik görüş alanını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda o 60 metrelik yükseklik yavrularını yerdeki jaguarlardan, yılanlardan veya o alt dallardaki diğer yırtıcılardan tamamen izole eder. Erişilmez bir kale sunar onlara. Ve anladığım kadarıyla o kalenin içindeki taht da bir o kadar devasa oluyor. Yani 60 metrelik o ağacın tepesine inşa ettikleri yuvanın genişliği 1,5 metreye kadar ulaşabiliyormuş. Devasa bir yapıdan bahsediyoruz yani. Düşünsenize hani içine 2 yetişkin insanın rahatça sığıp böyle kıvrılarak yatabileceği büyüklükte bir yuvadan bahsediyoruz. Üstelik bir de bu kuşlar hayat boyu tek eşliymiş. Evet, ömür boyu aynı eşle kalıyorlar. Ki bu doğada her zaman romantik olduğu kadar aslında epey de riskli bir stratejidir bence. Hele ki o yuvalama döngülerinin 30 ila 36 ay sürdüğünü düşünürsek. 3 koca yıl demek bu. Aynen öyle. Yani sadece tek bir yavruyu büyütüp yuvadan uçurmak ebeveynlerin 3 koca yılını alıyor. Ama burada hani kaynaklarda karşılaştığım ve benim için en büyüleyici, biraz acılasız ama bir o
kadar da zekice detay o yumurtlama stratejileri oldu. Ah evet, o meşhur ikinci yumurta stratejisi. Gerçekten de doğanın o pragmatizmanı, faydacılığını en iyi anlatan örneklerden biridir bu. Kesinlikle. Şöyle anlatayım, anne kartal o devasa yuvaya her zaman istisnasız 2 yumurta bırakıyor. Hep 2 tane, evet. Ancak o 53 ila 56 gün süren kuluçka döneminin sonunda o birinci yumurta çatlayıp da içinden sağlıklı ilk yavru çıktığı saniye bütün düzen değişiyor. Nasıl bir değişimden bahsediyoruz? Ya anne kartal o sağlıklı yavruyu gördüğü an ikinci yumurtayı kuluçkaya yatırmayı, yani vücut ısısıyla onu sıcak tutmayı falan tamamen bırakıyor. O ikinci yumurta oracıkta soğuyor ve asla çatlamıyor. Gerçekten çok sert bir karar o anı. Ya bu mekanizmayı okuduğumda doğanın ne kadar keskin bir mühendislik yaptığını düşündüm. Açıkçası bu ikinci yumurta tam anlamıyla bizim arabalarımızdaki o stepne gibi, yani yedek lastik ya da tam bir sigorta poliçesi diyebiliriz. Sigorta poliçesi analojisi bence cuk diye oturdu buraya. Değil mi? Hani eğer ilk yumurta hastalıklıysa, kırılırsa veya yavru ölü doğarsa anne hemen o ikinci yumurtaya odaklanıyor ve türün devamını garantiye alıyor. Ama ilk bebek sağlamsa ikinciye tek bir kalori bile enerji harcamıyor. Bu çok mantıklı aslında. Çünkü mekanizmanın altında yatan o neden sorusunun cevabı tamamen hayatta kalma ekonomisiyle ilgili. Devasa bir avcı olmak demek, devasa bir yakıt tüketimi demek sonuçta. Doğru, boğaz çok olunca av bulmak da zorlaşır. Harpiya ebeveynleri sadece kendilerine değil, o obur yavruyu da 3 yıl boyunca o koca koca maymunlarla beslemek zorunda. Orman ne kadar zengin olursa olsun, o kadar büyük avı bulmak her zaman çok zordur. 2 yavru olsa felaket olur herhalde. Tam da bu. Eğer 2 yavru birden çıksaydı yumurtadan, o 2 boğazı birden doyurmak için ebeveynlerin avlanma süresi 2 katına çıkacaktı. Ya yorgunluktan tükeneceklerdi ya da yavrular yeterince beslenemediği için zayıf düşecekti. Kaynakları bölmek yerine tüm enerjiyi tek bir şampiyona yatırıyorlar yani. Aynen öyle. Anne kartalın hormonları ilk yavru doğduğu an sadece ona odaklanmasını sağlıyor. Acımasız ama varoluşsal olarak baktığında kusursuz bir tasarım bu. Evet, ama asıl sorun ne biliyor musun? 60 metrelik ağaçların tepesindeki bu kusursuz tasarım artık ormanın doğal tehlikeleriyle değil, çok daha büyük ve metalik bir güçle karşı karşıya günümüzde. Ne yazık ki belgeler bizi hikayenin o karanlık bölümüne getiriyor yavaş yavaş. Ya evet, bizi dinleyen herkes muhtemelen şu soruyu soruyordur içinden. 60 metrelik erişilmez bir kalenin tepesindeki dünyanın en güçlü kartalına kim zarar verebilir ki? Kim verebilir sence? Makalelerdeki verilere göre cevap, o kalesinin bizzat kendisi maalesef. Harpya kartallarının hayatta kalmak için o muazzam genişliğine ve yüksekliğine ihtiyaç duyduğu kapok gibi dev ağaçlar bugün onların en büyük zayıflığına dönüşmüş durumda. Ormansızlaşma problemi, evet. Mongabay ve diğer bilimsel yayınlardan aldığımız o istatistiklere bakıyorum da, burada işin o siyasetine veya politik tartışmalarına hiç girmeden sadece ekonomik veriyi okuduğunuzda bile karşınıza korkunç bir gerçek çıkıyor. Neymiş o gerçek? Amazon bölgesinde bu kartalların yuva yapmak için seçtiği o spesifik ağaç türlerinin %92'si aynı zamanda ticari tomrukçuluk endüstrisinin de en değerli hedefleri arasında yer alıyormuş. Sebebi de çok basit bir ekonomi aslında bunun. Yani tomrukçular da o testerelerle ormana girdiklerinde öyle rastgele küçük ağaçları falan kesmiyorlar sonuçta. Onlar da devasa ağaçları arıyorlar tabii. Tıpkı bir kartalın devasa bir kaleye ihtiyaç duyması gibi, kereste endüstrisi de ormanın en büyük, gövdesi en geniş ve kerestesi en değerli ağaçlarını gözüne kestiriyor hep. Hedefleri tamamen birbiriyle örtüşüyor yani. İki tarafında istediği şey aynı ağaç olunca çatışma kaçınılmaz oluyor. Sonuç olarak bu ormansızlaşma ve yuva yapılan o devasa ağaçların yok edilmesi, bu türün geleceği önündeki açık ara en büyük tehdit şu an. Buna bir de spor amaçlı avlananlara eklemek lazım sanırım. Maalesef orman yolları açıldıkça o bölgelere giren insanların kuşun sadece devasa boyutundan korktukları için onları vurmaları veya sadece ben bu dev canavarı vurdum
diyebilmek için bir kupa amacıyla onları avlamalarını da eklediğimizde O şemsiye tür dediğimiz şemsiye hızla kapanmaya başlıyor. tam olarak öyle oluyor maalesef. Fakat hani bu karamsar tablonun içinde parlayan, inanılmaz umut verici kültürel ve bilimsel koruma çabaları da var kaynaklarımızda. Yani her şey o kadar da kötü değil. Evet, çok güzel gelişmeler de var sahada. Benim mesela en etkilendiğim bölümlerden biri Ekvador'daki yerli halkların hikayesiydi okuduğumda. Özellikle o Kofan halkı için bu dev kuş avlanacak bir kupa veya korkulacak bir canavar falan değil. O tamamen kutsal bir varlık. Ona özel bir isimleri de vardı sanırım. Aynen kendi dillerinde Atsatavehe Kukuya, yani ormanın hava ruhu diyorlar bu kuşa. Düşünebiliyor musunuz tezatlığı? Bir yanda o devasa ağaçları sadece bir kereste yığını olarak gören testereler var. Diğer yanda aynı ağacın tepesindeki o kuşa tanrısal bir saygı duyan köklü bir kültür. Gerçekten inanılmaz bir kontrast. Aynen öyle. Ve bu saygı bilimsel araştırmaların bizzat kalbine de entegre edilmiş durumda, biliyor musun? Araştırmacı Ruth Muniz Lopez ve ekibinin hikayesi muazzamdır bu konuda. Onlar ne yapmıştı tam olarak? Bu bilim insanları devasa ağaçlara tırmanıp o yuvalardaki yavrulara takip cihazları takmaları gerektiğinde öyle sadece fiziksel ekipmanlarını alıp paldır küldür ağaca çıkmamışlar. Ya ne yapmışlar peki? Önce o yerli şamanlarla bir araya gelmişler. Onlardan ve en önemlisi inançlarına göre bizzat o ağacın kendi ruhundan izin alma ritüellerini öğrenmişler. Çok ince bir davranış gerçekten. Ancak bu kültürel köprü kurulduktan sonra ve şamanlardan izin alındıktan sonra o kartallara küçük sırt çantası gibi duran o GPS sinyalleri gönderen takip cihazlarına takıp onları güvenle izleyebilmişler. O kültürel dokunuş bilimin verimliliğini de muazzam arttırmış demek ki. Ya bir de raporlarda The Peregrine Fund gibi kuruluşların Panama'da yürüttüğü epey etkileyici eğitim projeleri vardı. Luigi'nin hikayesi, evet. Luigi adını verdikleri o eğitim kartalıyla bildiğin köy köy gezip insanlara onun bir canavar olmadığını, ormanın kalbi olduğunu anlatmışlar. Ve bu o kadar işe yaramış ki Luigi sayesinde yerel halkın o korkuya dayalı bakış açısı tamamen değişmiş. Üstelik devlet de Harpya kartalına Panama'nın ulusal kuşu ilan etmiş. İşte şemsiye tür kavramının somutlaştığı yer tam da burası galiba. Aynen öyle. Bunu o büyük resimle birleştirirsek olay şu aslında. Panama veya Ekvador'da Harpya kartalını korumak için attığınız tek bir adım hani sadece o kuşu kurtarmakla kalmıyor. Bütün sistemi kurtarıyor. Evet, Harpya'yı korumak için onun yuva yaptığı o 60 metrelik dev ağacı kesmekten vazgeçmeniz gerekiyor en başta. Doğru. Ve o ağacı kesmekten vazgeçtiğiniz an o ağacın dallarında uyuyan tembel hayvanları, iguanaları, kapuçin maymunlarını da otomatik olarak korumuş oluyorsunuz. O maymunlar gidip meyveleri yiyor, orman tabanında kilometrelerce uzağa dışkılarıyla o tohumları taşıyorlar. Sonra o tohumlardan yeni ağaçlar filizleniyor tabii. O ağaçların kökleri toprağı tutuyor, heyelanı önlüyor, nehirlerin kurumasını engelliyor. Yani sadece tek bir yırtıcı kuşa kültürel ve yasal bir saygı gösterdiğinizde binlerce kilometre karelik bir orman ağını ve o devasa yaşamı güvence altına alıyorsunuz. Harika bir ekolojik domino etkisi bu. Ama günün sonunda hani ne kadar romantik veya kültürel yaklaşırsak yaklaşalım, ekonomi masadaki en büyük, en ağır kart olmaya devam ediyor maalesef. O işin acı ama gerçek yüzü. Açık konuşalım, eğer o devasa ağaçları kesip kerestesinden on binlerce dolar kazanmak oradaki bazı şirketler için bu kadar karlıysa, biz yerel halkı o ağaçları ayakta tutmaya nasıl ikna edeceğiz? Raporlardaki o araştırmalar tam da bu soruna harika bir çözüm sunmuş aslında. Ekoturizmden bahsediyorsun değil mi? Aynen öyle. Yani kartalları ve ağaçları canlıyken kesilmiş bir kereste yığınından çok daha değerli hale getirmek. Brezilya'daki o ormansızlaşma yayı dediğimiz hani yıkımın en yoğun olduğu Mato Grosso bölgesindeki çalışma çok ilginçti o konuda. Evet, orada bilim insanları çok zekice bir yöntem denemiş. Zaten bütün gün ormanın içinde olan, geçimini o ağaçların altından ceviz falan toplayarak sağlayan yerel işçilere gitmişler. Demişler ki eğer ormanda aktif bir kartal yuvası bulursanız size yaklaşık $100 ödül vereceğiz. $100 mı? Oradaki günlük kazançları düşünürsek gerçekten çok muazzam bir teşvik bu.
Tabii ki öyle. Zaten rakamlar da bunu çok net kanıtlıyor. Raporlarda geçiyordu, sadece 4 yıl içinde o yerel halk tam 35 tane aktif yuva bulmuş. Ve bilim insanları da bunu alıp bir adım öteye taşımışlar. Turist garanti sistemini kurdular. Evet, turistlerin ormana gelip de elleri boş dönmemesi, kesin olarak kartalı görebilmesi için bir gözlem ve algoritma sistemi kurmuşlar. Sistemi okuyunca ben resmen büyülendim. Çok zekice bir matematik var orada. Şöyle çalışıyor, anne kartallar yavruları doğduktan sonraki o ilk 5 ila 7 ay boyunca her gün istisnasız o yuvayı ziyaret etmek zorundalar. Bunu hesaplamış araştırmacılar. Eğer elinizde sürekli takip ettiğiniz 13 aktif yuva varsa, dünyanın öbür ucundan gelen turistlere yılın tam %90'ında bugün kesinlikle bir kartal göreceksiniz garantisi verebiliyorsunuz. %90 çok büyük bir oran vahşi yaşam turizmi için. Ama tam bu noktada o makaleleri okurken zihnimde çok ciddi bir şüphe uyandı benim. Nedir o şüphe? Ya düşünsene, ormanın o el değmemiş sessiz tavanından bahsediyoruz. Biz kalkıp o yuvaların karşısına 30 metrelik dev çelik gözlem türeleri kuruyoruz falan. Evet, epey bir insan aktivitesi demek bu. Dünyanın her yerinden turistleri getirip kameralar, dürbünler ve işte bir sürü insan kokusuyla o kulelere yığıyoruz. Bu kadar hassas, o yalnızlığı seven devasa kuşlar bu durumdan strese girip yuvalarını falan terk etmezler mi? Çok haklı ve kritik bir şüphe bu aslında. Ama makalelerin bize sunduğu veri doğanın adaptasyon yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor burada. Cidden stres olmuyorlar mı yani? Bilim insanları o kuleleri inşa etmeden ve turistleri oraya çıkarmadan önce aylarca çok sıkı gözlem yapmışlar. Buldukları sonuç şu: o ağaçların etrafında yaşayan kartallar zaten ağaçların aşağısında yıllardır çalışan o Brezilya cevizi toplayıcılarının gürültüsüne, kokusuna çoktan alışmışlar. Yani insan varlığını zaten kanıksamışlar öncesinden. Aynen öyle, pasif bir alışkanlıkları var. Uzmanlar da gözlem kulelerini doğru bir açıyla ve o güvenli mesafeye kurduklarında turist ziyaretleri sırasında kuşlarda hiçbir stres belirtisi görmemişler. İlginç. Yani o kafa sallama, agresif ötüşler, çığlık atma, yuvadan uzaklaşma gibi davranışların hiçbiri yok ortada. Anne kartal sadece bir anlığına dönüp kuleye şöyle bir bakıyor, yavrusunu besliyor ve normal hayatına devam ediyor. Vay canına. Tabii ki yavrular henüz çok küçükken onları rahatsız etmemek için doğru zamanlamayı seçmek en temel kural burada. Anladım. Yani ağacı kesip böyle bir kereye mahsus para kazanmak yerine ekoturizm çok daha sürdürülebilir bir modele dönüşmüş. Hem doğa dostu hem de o ağaçların kesilmesini engelleyen sağlam bir kalkan gibi adeta. Turist o kuleye çıkmak için parayı veriyor, bu para o yerel halkın cebine giriyor. Yerel halk geçimini bu kuştan sağladığı için o devasa kapok ağacının kesilmesine asla izin vermiyor. Bildiğin ağacın etrafında nöbet tutuyorlar artık. Kartal da o kalesinde güven içinde o devasa yavrusunu büyütmeye devam ediyor. Tam bir kazan-kazan senaryosu. Kesinlikle. Ekoloji, inanç ve ekonomi tek bir noktada birleşiyor yani. O dev ağacı ruhu ekonomik değerle de bütünleşip o endüstriyel testerelere karşı yıkılmaz bir duvar örüyor. İnanılmaz bir denge gerçekten. Çok etkileyici bir başarı öyküsü açıkçası. Evet, hani zamanımız da daralırken yavaş yavaş toparlamamız gerekirse bugün kaynaklarımızın ışığında Harpiye kartalının bir bozayıyı kıskandıran o 13 santimetrelik ölümcül pençelerinden başladık sohbete. Oradan da Amazon'un o kanopilerindeki sessiz avlarına geçtik. Aynen, o 80 kilometre hızlı slalom avlarına daldık. Sigorta poliçesi yumurtalarının o acımasız ama kusursuz verimliliğini konuştuk. Ve en sonunda yerel şamanların saygı dolu ritüellerinden, turistlerin ve yerel halkın oluşturduğu o umut dolu koruma çabalarına kadar harika bir derinlemesine inceleme yaptık bence. Kesinlikle çok kapsamlı oldu. Yani anladık ki o sadece gökyüzünde süzülen devasa korkutucu bir yırtıcı falan değil. Çok daha fazlası. O gökyüzüyle yeryüzünü birbirine bağlayan o devasa ormanın gerçek dengesinin, o büyük şemsiyenin asıl koruyucusu. Ormanın tam kalbinde atan bir nabız adeta. Ve o nabız yavaşlamaya başladığında bütün bir ormanın içindeki milyonlarca canlıyla birlikte yavaş yavaş ölmeye başladığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Maalesef o görünmez bağlar koptuğunda her şey darmadağın oluyor. Ve bu da bizi yayını kapatmadan önce düşünmemiz gereken asıl noktaya getiriyor.
Harpiya kartalı gibi şemsiye türlerin varlığı doğanın nasıl görünmez iplerle birbirine sımsıkı bağlı olduğunu kanıtlıyor bize. Peki ya bu görünmez ipler bir gün tamamen koptuğunda ne olur? Çok kritik bir soru bu. O ormanın devasa hava ruhu bir gün o 60 metrelik kapok ağaçlarıyla birlikte tamamen yok olursa, o yüksek dallardan aşağıda orman zemininde başlayan kaosun nerelere ulaşabileceğini hiç düşündünüz mü? Böceklerden maymunlara, bitkilerden en nihayetinde biz insanlara kadar. O kelebek etkisinin boyutunu hayal etmek bile zor gerçekten. Peki ya siz doğada devasa bir şemsiye tür olsaydınız, kendi ekosisteminizi, o şemsiyenizin altındakileri korumak için hangi benzersiz gücünüzü kullanırdınız? Veya devasa bir ormanın en tepesinde o kusursuz sessizlikte avlanmayı bekleyen bir harpiya kartalının gözünden bu dünya acaba nasıl görünürdü? Bu tarz büyüleyici vahşi yaşam hikayelerini kaçırmamak için Evren Belgesel Ay kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.